Evet arkadaşlar, bugün sizlere LRF silikonu nasıl hazırlanır pratik bir şekilde de göstereceğim. Bunun daha önce bir başka yerde görmedim. Deneme yanılmayla en son bu yönteme ulaştım. Bunu şu anda yapan birkaç arkadaşım daha var. Ama en son ulaştığım deneme yanılmayla bu nokta. Buradaki bu silikonumun ortalama uzunluğu 5-6 santim. Biz Ayvalık kısmında bölgemizde bununla levrek, lüfer, istavrit yani silikona saldırabilecek muhtemel bütün hayvanları bunlarla yakalıyoruz. Tabi LRF ile yakalamıyoruz ama LRF'de kullanılır mı? Kullanılır. Biz bunu biraz daha LRF oltasına benzeterek spinle yakalıyoruz. Onu da yaparken önüne 10-15 gramlık bir kurşun, yaklaşık 1 metre köstek yapıp buraya sadece iğne bağlıyoruz ve 1 metrelik kösteğin sonunda oraya bir 10 ya da 15 gramlık kurşun kullanarak uzağa atıyoruz. Niçin peki LRF kullanmıyoruz derseniz, ekseriyette bulunduğum bölge çok fazla rüzgar aldığı için Poyraz'da falan LRF ile atmak neredeyse imkansız hale geliyor. O yüzden 10-15 gram, 20, bazen 25-30 gramlara da çıkabiliyoruz akıntının durumuna göre. Bu silikonları yapıyoruz. Bu silikonların sadece bu renkleri değil, yeşil renkler, glowlu, şeffaf simli birçok modelini yapıyorum. Onlarla ilgili de burada birçok sim ve glow tozum da burada bulunuyor. Peki ben bunu yaparken hangi tür bir silikon kullanıyorum derseniz, şöyle, markası çok önemli değil ama ben bunda performans aldım. RTV2 kalıp silikonu. 5 şorluk bir yarı şeffaf bir silikon. Tam şeffafını bulamadım. Çok da gerekli mi değil, çünkü içerisine zaten glob tuzu falan eklediğimde o hale geliyor. Katalizör oranı %2. Yani 100 gram koyuyorsanız 2 gram da katalizör koyuyorsunuz ve karışımı yaptıktan sonra kalıplara döküyoruz. Peki kalıp olarak ne kullanıyoruz? Bakın şimdi bu elimde bulmuş olduğum kalıp diye kullandığım, aslında bu bir laboratuvar pipetidir. Formu çok düzgün, içerisi genelde pürüzsüz olduğu için içerisinden çok rahat bir şekilde bu silikonların bunun içerisine döktükten sonra, kuruduktan sonra çok rahat çıkıyor. Ama bu boy bana biraz kısa geldiği için onun ucuna pipetle şöyle tam istediğim boya gelecek şekilde bir ekleme yapıyorum. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın şöyle. Burada mesela bana diyelim ki şu kadar boy lazım. Buradan kesip tek tek kalıplara yerleştiriyorum. Şimdi kalıpta şöyle bir köpük kullanıyorum. Daha önce kutuyla yapıyordum ama bu sefer köpükle yapacağım. İlk silikonumun boyuna göre bakın arkadaşlar, benim ihtiyacım olan boy tam olarak bu kadar. Buna göre mesela örneğin şöyle bir kuyruk kısmı ve yaklaşık bakın şöyle bir şu kadar bir uzama yapacağım ki bu bunun içerisine girdikten sonra şöyle içerisine yerleştiriyorum. Birazcık da bakın pipetin içerisine giriyor. Ondan sonra şuradan şu bölgeden bakın şöyle tam düzlüyorum ki yamukluk olmasın. Evet. Tam şu bölgeden keserek ilk kalıbımı aslında oluşturmuş oluyorum. Şimdi bu ilk kalıbım hazır. Ama ben bunları böyle tek tek yapmayacağım. Tabii hazırladığımda her bir enjektörün içine doldurup onun içerisine bununla basacağım için yaklaşık bu bölgeyi komple bunlarla dolduracağım ki bir defada belki 150-200 tane yapayım. Çünkü diğer türlü tek tek pratik olmaz. Silikonunuz da boşa gidebilir. Burada şöyle bir sistem uyguluyorum. Sırasıyla yaptıklarımı buraya bakın şöyle yerleştiriyorum. Çünkü kalıba dökerken, çıkarırken, donarken burada sabit kalmış oluyor ve formu hiç bozulmamış oluyor. Şimdi bu komple kullandığım tablayı bu kalıplarla öncelikle dolduracağım. Arkasından da diğer işlemleri göstereceğim. Evet arkadaşlar, yapacağımız silikonların ortalama boyu inşallah güzel gözüküyordur. 65-70 milim, yani 6 ya da 7 santim olacak. Bu arada pipetin özelliklerini de şuradan size göstereyim. Bu pipet şöyle parlama yapıyor galiba.
değerleri burada. Yani 200 mikrolitre binlik paket halinde satılıyor böyle. Yani alırken dikkat etmeniz açısından söylüyorum. Ortalama boyu da şöyle göstereyim size. Yani tam pipet boyundan bahsediyorum. Döküm boyundan değil. Şöyle baktığımızda ortalama 4,5-5 santimlik bir değer var. Hatta şöyle bir baksam 46-47 milim, 46-47 milim gibi bir değeri var. Bu tabii ben 6-6,5 santimlik silikon istediğim için o yüzden bu pipet üzerine ekliyorum. O zaman istediğim boylara, benim için ideal olan boya ulaşmış oluyor. Hatta şu anda bu elimde gördüğünüz hem glow'lu, bakın şöyle, hem glow'lu hem de içerisinde sim var. Benim bolca kullandığım, çok verim aldığım bir silikon. Bunun farklı renklerini de yapacağım ama bugün çok fazla renkli yapmayacağım. O artık sizin meranıza. Bazen pembe yapıyoruz, sarı yapıyoruz, yeşil yapıyoruz. Ama ekseriyetle bu glow'lu simli olan bizim bölgemizde çokça av veriyor. Ama siz pembe yapmak isterseniz yine silikonunuzun içerisine boya ekleyip karışımı yaparken, onu da birazdan şimdi göstereceğim nasıl olduğunu, şırıngayla birlikte enjekte edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci aşamadayız. İkinci aşamada ne yapacağız? Silikonumuzu hazırlayacağız. Bunun için hassas bir terazi kullanacağım. Sebebine gelince de, çünkü bu silikonlar, bakın üzerinde şurada ibare olarak yazıyor. Diyor ki katalizör oranı %2. Yani ben bunun içerisine kaç gram atarsam %2'si kadar da bu katalizörden eklemem lazım. Öncelikle silikonumu boşaltacağım. İçerisine sim ve glow'umu koyduktan sonra katalizörümü de ekleyeceğim. Bir yandan gözümde terazide şöyle yavaş yavaş aksın. Bir anda dolsun istemiyorum. Ortalama herhalde bir 50 gramla falan başlayacağım. Anda 42. Hadi biraz daha. Evet, hemen hemen şöyle bakayım. Tam 50 gram koydum. Şimdi üzerine de terazinin arasına aldım. %2 olduğuna göre 1 gram katalizör eklemem lazım. Onu da hemen şuradan ekleyeyim. Ben şöyle 1 gramı bulana kadar anlatacağım. Diyelim şöyle. Gram arası terazi çok hassasiyeti 1 gram ama tamamdır. Bu 1 gram oldu. Arkadaşlar bu sefer yapacağım da benim. Yine şeffaf simli hazırlayacağım. Simlerim burada. Buradan şimdi simin miktarı biraz göz kararı olacak. Siz de bol olmasına, eksik olmasına göre artık kendiniz değerlendirirsiniz. Şöyle birazcık daha koyacağım. Bu yeterli. Şimdi glow ekleyeceğim. Glow tozu. Glow tozu da yine dediğim biraz göz kararı gidecek. Yani çok bunların gram olarak böyle formül hesaplamadım. Çok da gerek var mı zannetmiyorum. Glow tozum da burada. Buradan şöyle bıçağın ucuyla şöyle 2 tane almam yeterli oluyor. Şimdi bunu biraz karıştıracağım. Ardından da enjektörün içerisine koyacağım. Şimdi bunu buradan alıyorum. Artık teraziyle bir işim yok. Bu teraziyi şöyle kenara kaldırayım. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Burada karıştırmak gerçekten önemli çünkü hem katalizör hem içerisindeki glow, sim, bunların ben homojen bir şekilde dağılmasını istiyorum ki hem düzgün bir şekilde donsun hem de silikon da güzel olsun. Şimdi bence karıştı. Yani bu 50 gramlık bir karışım oldu. Şimdi bunu burada hazırladığım enjektör var. Bu enjektörün içerisine dolduracağım. Enjektörü başlatmadan hemen önce ucuna şöyle bir tane pipet koyacağım ki aşağıdan da aynı zamanda boşalmasın. Çünkü akıcı bir kıvamı var. Şimdi şöyle içerisine silikonumu dolduruyorum yavaşça. Tabii içinde biraz kaldı gibi. Onu alacağım. Ziyan olmasın. Şöyle içerisine biraz kabaca olacak ama dolduracağım. Eldiven kullanmanızda fayda var. Çünkü gerçekten yapışkan bir sıvısı var. Eğer eldiven kullanmaz iseniz her yere yapışır. Her yere yani çalıştığınız ortamı
bir daha kullanamayabilirsiniz. Belki 1-2 gramlık bir şey kaldı. Yeter. Çok da böyle bunun ortalama çalışma süresi 5-10 dakikadır. Yani bunu buraya hazırlayayım. Ondan sonra geleyim. 15-20 dakika sonra ben bunu yapacağım. Sertleşmeye başlar. Bu sefer şeylerin içerisine, pipetlerin içerisine dolduramayabilirsiniz. Şimdi bunu kapatacağım. Aşağı çökmesini bekliyorum ki ben bunun buradan havasını alacağım. Eğer havasını almaz isek içindeki havadan dolayı doğru bir dolum yapamayız. Şu anda biraz daha tabana doluma başlayacağım. Hava sesini, evet, bakın, sayılır. İlk bir iki tane de hava olabilir. Çok önemli değil. Şimdi pipetlerimin içerisine bu şekilde, bakın, içine basarak böyle tam geldi. Şöyle içinde hafif dolduruyorum ve bu arkadaşımı yerine bırakıyorum. Böyle bir iki tane daha uygulama göstereceğim. Arkasından hızlı bir çekimle tek tek hepsini dolduracağım. Evet arkadaşlar, şeffaf simli hazırladım. Bir de böyle sarı simli, yani biraz bal rengi şekli vermek için böyle bir karışım daha hazırlayacağım. Şimdi yine 50 gram yaklaşık şey koydum. Silikon koydum. Daha henüz aktivatörünü koymadım. Şu kadar bence şey yeter, sim. Şimdi yine glow ekleyeceğim. Glow'u da yine göz kararı yapacağım. Arkasından biraz karıştırıp ondan sonra aktivatörü atıp öyle karıştıracağım. Bakalım, inşallah güzel bir karışım olur. Evet değerli hobidaşlar, kalıplarına silikonlarımı döktüm. Bunların artık yaklaşık 24 saat kadar beklemesi gerekiyor. 24 saatin sonunda şöyle elimdeki silikon gibi bir silikon ortaya çıkacak. Bu simli, bir de sarı simli yaptım. Onları zaten konuşmalarım arasında söyledim, neden, niçin, nerede kullanıyorum diye. Bunların bakın böyle glow'ları da çok net. Şöyle bir karanlıkta göstereyim size. İster glow vererek kullanın, ister glow vermeden kullanın. Evet arkadaşlar, kalıplardan çıktıktan sonra şu formlarda çıkacak. Siz isterseniz daha sonradan, eğer biraz erken çıkarırsanız kalıplardan, ekstra dış kısmına biraz daha sim ekleyebilirsiniz. Ben burada sırtı yeşil, altı beyaz yaptım. Bununla da güzel verim alıyorum. Bunlarla da yine sarı simliyle de. Eğer yapmak isterseniz videoyu ayrıntılı bir şekilde izlerseniz rahatlıkla yapabileceksiniz. Şimdiden izlediğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepinize rast gelsin.